Maddenin gizemi, elementlerin izinde çalışmasının en önemli fon kaynağı, keşiflerin başladığı yer olan Ulusal Bilim Fonu tarafından karşılanmaktadır. Ek fonlarsa Amerika'nın geleceğini eğitim yoluyla güçlendirmeyi amaç edinen Arthur Winning Davis Vakfı ve takip eden vakıflar tarafından karşılanıyor. ...1669'da bir gece Henning Brad adında Alman bir simyager her gece yaptığı gibi altın yapmanın yollarını araştırıyordu. Brandt bir süreliğine araştırmalarını idrara odakladı. Anahtarın altın suda olduğundan emindi. Bu gece sabrı sonunda ödüllendirilecekti. İdrarı konsantre macun kıvamına ulaşana dek kaynattı. Sonra da yoğun sıcaklığa maruz bıraktı. Acaba bu altına dönüşecek efsanevi iksir miydi? Kahretsin, bu değildi. Brandt tesadüfen fosfor elementini bulmuştu. İşte elementlerin keşfi böyle başladı. İnsanların doğadaki varlıkları kullanışlı ya da değerli bir şeye dönüştürmeye çalışmalarıyla. İnsanlar doğaları gereği meraklıdır ve bu yüzden de materyallerle çalışmaya başladıklarında bu nedir diye merak etmeye başladılar. Dünya neden yapılmıştı? Binlerce yıl önce Yunanlılar dünyanın aslında hava, su, toprak ve ateş elementlerinin bileşiminden meydana geldiğini ileri sürdüler. Bugün maddenin periyodik element tablosunda yer alan yüzden daha fazla şekilde meydana geldiğini biliyoruz. Ama tarihin çoğu için madde, 2000 yıllık bir araştırmanın konusu ve dünyanın her yerindeki insanlar bu elementleri tanımlamış ve nasıl kullanacaklarını araştırmışlardır. Bu unutulmaz karakterlerle dolu ilginç bir hikayedir. Bu bölümlerde elementleri araştıran tam 7 sıra dışı bilim adamını tanıyacaksınız. O yüzden bu kimyasal dedektiflerin maddenin gizemini çözmek için verdikleri amansız mücadeleleri izlerken lütfen benimle birlikte olun. Eh bien, chers amis, Maddenin gizemi, elementlerin izinde. Havadan. Maddenin gizemini çözmeyi sağlayan en önemli ipuçlarından biri, sizin de hayal edebileceğiniz gibi manevi bir şey olan havadır. Elbette insanlar daima hava hakkında bir şeyler bilirlerdi. Rüzgarla varlığını hissederlerdi, güçlü etkilerini fırtınayla görebilirlerdi. Bilmedikleri şey havanın birden fazla çeşidi olmasıydı. Bu 1754'te genç bir tıp öğrencisi olan İskoçyalı Joseph Black'in böbrek taşı tedavisini bulmasıyla değişmiştir. Bunun için kireçli maddenin üzerine asit doldurdu ve çıkan havayı yakaladı. Onu şaşırtan şey ise bu havanın diğer hava gibi davranmaması oldu. Bu sıradan havadan daha ağırdı. Ve ateşi hemen söndürüyordu. Black'in bulduğu ve bugün karbondioksit dediğimiz sabit, hava bilim tarihinin tam anlamıyla dönüş noktasıydı. İnsanlar uzun süredir sıvı ve katıları biliyordu. Artık aniden havanın üçüncü bir türü olan gaz halini tespit etmişlerdi. Sonraki 20 yıl boyunca bu yeni boyutun keşfi madde anlayışımızı tamamen ve kökten değiştirecekti. Black'in bu keşfinden sonra İngiliz bilim adamları hemen iki yeni gaz daha buldular. Hidrojen ve nitrojen. 1770'lerin başında parlayan araştırmacı Joseph Priestley tüm yeni hava çeşitlerini keşfeder. Priestley tüccardı ama aynı zamanda o zamanlar doğa filozofu denilen amatör bir bilim adamıydı. Olaylara iyi odaklanıyordu ve sık sık yeni alanlarla ilgileniyordu. Bu alanlar yeni gaz bilimleriydi. Priestley'nin bilim şekli çok ilginçti. Sanki bir tür ilham almış av toplayıcıydı.
Aslında bir şeyleri karıştırıp ne olduğuna bakıyordu. Yani bu tamamıyla tesadüftü. Priestley'in yaptığı şeylerden biri de her şeyin üzerine asit dökmekti. Baloncukları topluyor, test ediyor ve çeşitli ilginç unsurlar buluyordu. Priestley etrafıyla uğraşırken dünyadaki herkesten daha fazla olarak 9 yeni gaz keşfetti. Bir şeyler keşfetmekte şanslıydı. Bir şeyleri rastgele bulabiliyordu ve içgüdülerini takip ediyordu. Sürekli böyle rastlantı sonucu gerçekleşecek kazaları arıyordu. 1767'de yine böyle bir olay Priestley yeni bir topluluğa atandığında meydana geldi. Onu bira fabrikasının yanındaki bir eve yerleştirdiler ve bu inanılmaz, isabetli bir karar olmuştu. Priestley, değişmez şansı olan bir araştırmacı olarak biraz yaylandı ve bira fabrikasında olanları gördü. Biradan çıkan, bira fıçılarının hemen üzerinde mayalanan karbondioksit bulutunu keşfetti. Sonrasında da birayla bazı deneyler yapmak istediğine karar verdi. Neyse ki oradakiler bunu kabul etti. Priestley aslında bira kabının üzerinde suyu bir bardaktan diğerine boşaltırken suyun biradan çıkan gazı emdiğini fark etti. Sonuçsa oldukça köpüklüydü. 1772'de daha iyi bir yöntem icat etti. Karbondioksiti yaratıyor ve suya enjekte ediyordu. 2-3 dakikalık boşlukta oldukça hoş maden sodası yapabiliyor. Bunun doğal maden suyuyla arasındaki farkı söyleyemezsiniz bile. Priestley karbonlamayı keşfetmişti. Bir dahaki sefere yumuşak bir şeyler içerken bunu sakın unutmayın. Yine bu hareketlerin sonucu olarak o zamanlarda anlaşılmayanların yakında anlaşılması sağlanacaktı. Bu bir İngiliz doktorun Priestley'in rüzgarlı suyunu uzun deniz yolculuklarında denizcilerin tutulduğu iskorbüt hastalığının tedavisinde kullanmayı önermesiyle başladı. İskorbüt hastalığı o dönemde ordu için büyük bir sorundu ve buna potansiyel çözüm olarak bu içecekte lezzetli görünüyordu. Priestley 1722'de İngiliz Bilim Organizasyonu kraliyet zümresine yaptığı soda suyunun yapılışını tarif eden broşürler bastırdı. İngiliz donanması ise bunu denemek için çağrıldı. Bu gelişmenin hemen sonrasında Portekizli keşiş João Jacinto Magellan cübbesini çıkardı. Portekizli seferciliğin uzaktan akrabası olmasının yanı sıra artık endüstriyel Fransız ajanlığı da yapıyordu. Magellan Fransız hükümeti için çalışıyordu ve aslında kraliyet zümresinin merak ettiği şeyleri araştırıyordu. İstenilenleri patronlarına getiriyordu. Askeri bir sırrın olma ihtimalini hissederek Magellan, Fransa'daki denetimcisi olan Ticaret Bakanı Jean-Charles Trudemontgere'ye haber gönderdi. Trudaine bilimle ilgileniyordu ve Kraliyet Bilim Akademisi'nin üyelerinden biriydi. Ve hemen bu imkanın değerini fark etti. Trudaine sonrasında Fransa'nın en zeki genç kimyacılarından biri olan Antoine Laurent Lavoisier'e haber gönderdi. Monsieur Trudaine-Montini. Monsieur Trudaine-Montini. Oui. Söz konusu fizik ve kimya olduğunda netliğini biliyorum ve sana ülkene hizmet etmen için bir fırsat veriyorum. Lütfen bu deneyleri tekrarla ve kendi gözlemlerini de ekle. Bu keşiflerin değeri seri olmamıza bağlı. Ve umarım bu işi yapman fazla uzun sürmez. Trudaine muhtemelen bu kibar mektubu bir istekten çok emir gibi kaleme almıştı. Lavoisier gerçekten de bunu reddedemedi. Soda suyu iskorbüt hastalığı karşısında başarısız olabilirdi. Bu noktada devlet görevlileri Portekizli ajana başvurup Lavoisier'in büyük keşiflerine giden yolunu açtılar. Hali vakti yerinde bir ailenin içine doğan Lavoisier iyi bir eğitim almıştı ve hukuk dalında da unvan sahibiydi. 28 yaşında Kral 15. Louis için vergi toplayan konsorsiyuma katıldı. Sonuç olarak Lavoisier çok zengin bir adam oldu.
Ama onun gerçek tutkusu kimyaydı. Lavoisier her gün işe gitmeden önce 3 saatini laboratuvarında geçiriyor ve oradan sıklıkla genç karısıyla birlikte akşam yemeğinden sonra dönüyordu. Marianne Pauls, Lavoisier'in iş ortaklarından birinin kızıydı. Antoine, Oui. Evlendiklerinde henüz 13 yaşındaydı. Ama buna rağmen dışa dönük, zeki ve olgundu. lequel est-ce que tu préfères? Marianne onun iş arkadaşıydı. İngilizce biliyordu, kimya öğrenmişti ve Lavoisier'e laboratuvarda yardım ediyordu. Sıra dışı bir insandı. Hazır olduğunda yaşasaydı muhtemelen önemli bir bilim insanı olurdu. Kocasına eşlik ederken Marianne'in en önemli görevi kocasının yazdıklarını diyagramlara ve yanılsamalara dökmekti. Marie Lavoisier'in çizimleri bize Lavoisier'in laboratuvarındaymış gibi hissettiriyor. İnsanları görebiliyoruz, aletleri görebiliyoruz, bu aletlerin ayarlamalarını görebiliyoruz. Marie'nin çizimlerinden Lavoisier'in çok şeyi başardığını anlayabiliyoruz. Lavoisier, Truday'nin çalışmalarından Black'in çevirilerine Priestley ve diğer İngiliz kimyagerlerin çalışmalarını inceledi ve onların çalışmalarından esinlendi. Önceki deneyler üzerine yapılan çalışmalar yalnızca hava çalışmaya başladığında ya da farklı varlıklardan serbest bırakıldığında olanları gösteriyor. Mantıklı bir teori üretmek için çalışmalarını gözden geçirip deneylerini tekrarlayıp yeni önlemler alıyorum. Ben bu konunun kimyada ve fizikte devrime neden olacağına inanıyorum. Hava hakkında bulunan bu yeni bilim dalının, kimya hakkında egemen olan teoriyi yıkmasının ve devrim niteliğinde olmasının nedeni neydi? Ateşin gizeminden esinlenen bir teori. Kimyagerlerin çoğu ateşin ateş prensibine bağlı yandığına inanıyordu. Ve tüm hissettiklerimiz bu fikri onaylıyor gibi görünüyordu. Sıcaklık, aydınlık, duman. Tüm bunlar ateş yandığında ortaya çıkar. 1700'lerin ortalarında ateşin özüne flogiston adı verilmişti. Flogiston, kimyanın bir sonraki yüzyıla kadar devam eden bir teorisiydi. Çünkü bu, metal ve pas gibi şeyleri açıklıyordu. Demir cevheri kömür ateşiyle ısıtıldığında, kömürün flogistonla kaynaşmasıyla demir metalik bir forma dönüyordu. Demir havaya ya da suya maruz kaldığındaysa metal flogiston olarak pas salgılıyordu. Diğer metaller aynı şeye maruz kaldıklarında örneğin bakır, bakır pası salgılıyordu. Maden cevheri artı flogistik eşittir metal. Metal eksi flogiston eşittir pas ya da başka bir deyişle kalsiyum oksit. Yalnızca bir sorun vardı. Kalsiyum oksit metalden daha ağırdı. Hatta poligostit metali terk etmiş olsa bile. Bir şey kaybetmiş olmasına rağmen hala daha ağırdı. Kalsiyum oksit orijinal metalden daha hafif olmalıydı. Ama değil. Kalsiyum oksit metalden daha ağır. Kimyacıların çoğu bu çelişkinin farkındaydı ve buna izin verdiler. Çünkü poligiston aksi halde gayet iyi işliyordu. Ama Lavoisier'in başı gerçekten bununla dertliydi. Çünkü deneyleri yaptığı malzemelerin ağırlıklarına kafasını takmıştı. Lavoisier iyi aletler alma konusunda çok dikkatliydi. Muhtemelen o noktada dünyanın en geniş ve tamamen özel laboratuvarına sahipti. Ölçümleri kesin olan aletlerimi İngiltere'den yüksek fiyatlarla getirttim. Her malzemeyi başta ve kimyasal reaksiyonunun sonunda tekrar ölçüyorum. Lavoisier kimyada ölçüm konusunda uzmandı. O zaman vergi danışmanı olduğunu da hatırlayalım. Muhasebe hakkında epey bilgisi vardı. Böyle bir hesap defteri tutmak onun için çok doğaldı. Kimyada aynı maddenin her deneyden önce ve sonra aynı oranda çıkıyor olması temel bir esastır. Yeni bir şey yaratılamaz ve yok edilemez. Tüm kimyasal deneylerin yapımı bu prensibe bağlıdır. Günümüzde buna maddenin korunumu diyoruz. Kimyasal bir reaksiyon meydana getirirken çıkan şeyin içine girenle aynı miktarda olması gerekir. Toplam ağırlık kesinlikle aynı kalmalı. Kalmıyorsa bir yerlerde bir hata olmalı. Maddenin korunumunu tahmin eden ilk o değildi.
Ama Lavoisier bu fikre diğerlerinden daha dikkatli bir şekilde yaklaşmıştı. Bu gerçekten de çok etkili şekilde çalışmıştı. Lavoisier'in yönteminin gücü Ekim 1772'de metallerin kalsiyum oksit şekli aldıktan sonra metalin neden ağırlık kazandığını bulmasıyla netleşti. Aklı selim maddelerin paslandığında ağırlık kaybetmeleri gerektiğini söyler. Başa çıkamadılar. Kırılganlaşıp güçsüzleştiler. Lavoisier aslında olanları ölçmekle ilgileniyordu. Lavoisier deneylerini halka açık yaptı. Güneş ışınlarının devasa bir lense yansımasıyla ısı meydana gelirken kibar giyimli adamlar bundan eğleniyordu. Lavoisier kalsiyum oksitli bir kurşunu kömürle karıştırıp içi kısmen suyla dolu olan cam bir kaba koydu. Sonra ısınan camdan gelen ışınlara maruz bıraktı. Sonuç sıra dışıydı. Kalsiyum karbon metale dönüştüğünde yüklü miktarda hava bıraktı. Bu hava kalsiyum karbondan binlerce kat daha büyüktü. Bu radikal bir cevabın bulunmasına neden oldu. Eğer hava, kalsiyum karbon tekrar metalin içine girdiğinde çıkıyorsa, kalsiyum karbon oluşurken mi çıkıyordu? Kalsiyum karbonun beklenenden daha ağır olmasının nedeni acaba hava olabilir miydi? Lavoisier ayrıca sülfür gibi elementleri yaktığında onların da ağırlaştıklarını tespit etti. Hiç şüphe yoktu. Ağırlıktaki artışın nedeni katı maddenin havayı emmesiydi. Çok önemli bir şeyin üzerinde olduğunu biliyordu. Maddenin kütlesini kaybetmediğini biliyordu. Kütlesi artıyordu. Havanın bir kısmını alıyordu. Bu önemli keşifle ilgili hakkımı güven altına almam gerektiğini hissediyorum. İşte bu yüzden akademi sekreterliğine bir not emanet ettim. Ve deneylerimi halkla paylaşana dek mühürlü bırakmalarını istedim. Keşfettiği şey bir şeyleri tartmanın kanıtı gibi duruyordu. Ve bu da Phlogiston'un öngörüsüyle çelişiyordu. Hislerimizin bize söylediklerine rağmen hem paslanma hem de yanma havadan bir şeyleri emiyordu. Bu da kimyada hüküm süren teorinin tam tersiydi. 100 yıldır metal kalsiyum oksitlendiğinde ağırlık kazanıyordu. Ama hiç kimse bu anormalliği araştırma gereği hissetmemişti. Lavoisier dikkatli bir şekilde ağırlığına odaklanınca kimyanın temeliyle mücadele etti ve ağırlığının kaynağını isimlendirmeliydi. Havada bir şekilde dahil olmuştu bu işe. Havanın kendisi ya da bir kısmı. Ama öyleyse hangi kısmıydı? Gazın sırrını çözmesi tam 2 yılını almıştı. Un gaz. 1774'ün sonunda kafası hala karışıktı. Ama cevabı çok yakında alacaktı. Cevap Joseph Priestley'den gelmişti. Priestley, kırmızı civadaki kalsiyum oksitle ilgili çalışmaya başlamıştı. Civa, ilginç bir metaldir. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan 2 elementten biridir. Ama diğer elementler gibi o da kalsiyum oksit formundadır. 1700'lü yıllarda eczacılar kırmızı katıyı zührevi hastalıkların tedavisinde kullanıyordu. Kimyagerler bu kalsiyum oksitle ilgili sıra dışı bir şey buldular. Civayı yalnızca ısıtarak eski sıvı haline döndürebiliyorlardı. Ne kömüre ne de Phlogiston'a gerek yoktu. Bu teorik olarak imkansızdı. Nasıl olabiliyordu? Priestley başından beri bunu merak ediyordu. O yüzden Ağustos 1774'te bir civa kalsiyum oksidi aldı ve onu ısıtmak için kendi lenslerini kullandı. Kırmızı madde ayrışmaya ve gaza dönüşmeye başlamıştı. Priestley bu havayı topladı çünkü bu gazların ne özelliğe sahip olduklarını anlamak için test etmeyi seviyordu. Eğer eski dostu karbondioksit olsa mum sönerdi. Ama bu havayla ilgili bulduğu özellikler tamamen sıra dışıydı. Beni şaşırtan şey mumun bu havanın içinde daha canlı yanıyor olmasıydı. Alev sıradan havanın içinde olduğundan daha parlak görünüyordu.
Bu havada kafa karıştırıcı bir şekilde normal havadan daha iyi bir şey vardı. Tamamen kaybolmuştum. Bunu nasıl açıklayacaktım? Eh bien, chers amis, buvons à la santé d'Archimède. Dr. Priestley, have you been to the continent before? No. This is my first time. Bundan 2 ay sonra Priestley bir Paris ziyaretinde Royal Akademi Bilim Bölümü üyeleri tarafından yemeğe davet edildi. Bu yemekte Lavoisier de vardı. Priestley oldukça kötü olan Fransızcasıyla Louisier'e yeni keşfinden söz etti. Le résultat très intéressant. Masada bu deneyi Bay Loise'ye anlattım. Yaptığım hiçbir şeyi asla gizlemedim. Le même air de plum rouge. Yeni deneyiyle ilgili her şey oldukça yeniydi ve hatta kendi bile sonuçların ne anlama geldiğinden emin değildi. Bu bilgiyi hemen hemen gördüğü her insanla paylaşıyordu. Mais à ma grande surprise, Ayrıca onlara bunun mumun daha harlı bir şekilde yanmasını sağlayan bir tür hava ürettiğini de söyledim. mieux que dans l'air comment? It's the entire company. Monsieur ve Madame Lavoisier de dahil herkes çok şaşırmıştı. Surprise. Bu olayları unutamayacaklarından eminim. Monsieur Priestley, êtes-vous bien sûr que ce n'était pas l'air fixe? İsterseniz sizin için tercüme edebilirim. Teşekkür ederim. Bulduğunuz şeyin karbondioksit olmadığına emin misiniz? Kesinlikle. Ama ben hala ne olduğundan tam emin değilim. Louisier Priestley'in tarzını pek beğenmemişti. Priestley'in bilimsel araştırmalarına fazla bir şey katacağını düşünmüyordu. Ama Lavoisier, Priestley'in bir şeyin üzerinde olduğunu anlayacak kadar zekiydi. Bir parça bilgi alıp laboratuvarına Priestley'nin tam olarak ne bulduğunu anlamaya gitti. Acaba bu onun aradığı paslanma ve yanma esnasında meydana gelen gaz olabilir miydi? Lavoisier hemen kendi civa örneğini almak için yerel eczacısına koştu. Tricky part. Don't touch. İngiltere'ye geri dönen Priestley, atlatılma tehlikesinin farkında olmadan hemen diğer konulara el attı. Sonunda aklına bir şey geldi. Acaba bulduğu gaz ateşi desteklediğine göre nefes almayı da kolaylaştırabilir miydi? İşte kimya tarihinin en büyük buluşlarından biri ve sahnede biraz tuhaf, kedi fare oyunu gibi. Into a glass vessel. Fareyi içinde 2 pound ısıtılmış civa kalsiyum oksidi olan cam bir kaba koydum. Eğer içerideki sıradan hava olsaydı yetişkin bir fare 15 dakika kadar hayatta kalabilirdi. 15 dakika geçti. 20 dakika geçti. Bu havada fare tam yarım saat gayet sağlıklı kaldı. Bu herhangi bir farenin hayatta kalma süresinin 2 katıydı. Şüphelenmeye başlamıştım. Farenin içinde bulunduğu hava sıradan havadan daha iyiydi. Tekrar aynı fareyi alıp yine o camın içine koydu ve fare yine de bu tuhaf havanın içinde yarım saat daha hayatta kaldı. Tamamen farklı bir şeyin olduğunu fark etti. Bu hava sanki süper bir havaydı. Bu havanın normal havadan 5-6 kat daha iyi olduğuna karar verdim. Bu hava daha o güne kadar denediğim havalardan daha teneffüs edilebilirdi. Sonunda kendini fare daha uzun süre hayatta kaldığına göre bu havanın daha güvenli olduğuna ikna etti. Ve sonunda bu havayı kendi de denemeye karar verdi. İçime çektiğimde normal havadan bir farkı yok. Ama kesinlikle daha hafif ve kolay. Zaman içerisinde bu saf hava kullanışlı olabilir ve ilaç ya da rekreasyon için kullanılabilir. Şimdiye dek 2 fare ve ben bunu deneme ayrıcalığını elde ettik. Kanalın diğer tarafında İngiltere'de Priestley bu deneyleri yaparken Lavoisier aslında aynı deneylerle uğraşıyordu.
Lavoisier aslında üzerinde çalıştığı bu gizemin anahtarının işe yarayacağını anlamıştı. Bulduklarımda beni en çok şaşırtan bu havanın karbondioksitin hiçbir özelliğini taşımamasıydı. Mum bu havanın içinde parlayarak yanıyordu. Kömür olmadan da için için yanıp parlayabiliyor. Lavoisier 1775'te Bilim Akademisi'nin Doğu toplantısında bulduklarını büyük bir tantanayla anlattı. Deneylerimde bulduğum tüm kanıtlar bana bu havanın daha iyi olduğunu gösterdi. İçinde yaşadığımız havadan daha yanıcı ve daha saftı. Ve bu havaya oksijen adını verdi. Bulduklarını anons ederken Priestley'den ya da 6 ay önce yedikleri yemekten hiç bahsetmedi. Priestley utangaç bir tip değildi. Bunu duydu ve itiraz etti. Ona yemekte anlattım ve yaptığım deneylerden söz etmesi gerekiyordu. Bir adam bir diğerinin mahsulünü toplamaması gerekir. Bu deneyleri ilk yapanın ben olmadığımı kabul ediyorum. Bu iddia Bay Priestley'e gidiyor. Bu sonuçlardan tümüyle farklı kararlara varabiliriz. Belki bu ünlü filozofun çalışmasını ödünç almakla eleştirilebilirim. Ama kararlarımın yaratıcılığına kesinlikle güveniyorum. Lavoisier haklıydı. Keşfi yapan Priestley olsa da bu yeni gazın içerdiklerini kavrayan Lavoisier'in kendisiydi. 2, 3. Olanları anlayan tek kişi Lavoisier'di. Belki ne olduğunu kusursuzca anlamamıştı. Ama yeni gaza oksijen adı verdiği anda onu çıkardı ve ilan etti. Bundan sonraki 15 yılda Lavoisier, havanın eskilerin inandığı gibi basit bir madde olmadığını, 2 yeni bulunan gazdan oluştuğunu gösterecekti. Ve tabii ki su da öyleydi. 2 gazdan oluşuyordu. Ateş ise bir element değildi. Yalnızca oksijenle birleşen bir süreçti. Eskilerin bulduğu dünya adı altındaki katı maddelere bile yeni bir gözle bakılıyordu artık. Demir, kalay ve kurşun gibi metaller yüzyıllardır biliniyordu. Ama poligiston çağında bunlar bileşik olarak biliniyordu. Çünkü içlerinde poligiston vardı. Lavoisier bu resmi baş aşağı etti. Madenden oksijeni çıkardığınızda basit metalin ortaya çıktığını gösterdi. Metal maden değildi, elementti. Yani tüm 4 eski element olan hava, su, toprak ve ateş, oksijenin sayesinde iptal edildi. Oksijenin varlığını bir kez kabul ettiğinizde kimyanın temel zorlukları ortadan kalkar. Kimyanın tümü poligiston olmadan açıklanabilir. Hem de sanki hiç olmamış gibi. Yıllardır Joseph Priestley de dahil pek çok kimyacı bu eski teoriyi terk etmeyi reddetmişti. Ama sonunda o günün kazanımı olarak 1789'da Lavoisier yeni bir kimya teorisini yaymak için bir kitap yayımladı. Bu teorinin dünyada kabul edilmesiyle phlogiston tarihe karıştı. Ve böylelikle eski kimya sistemi tamamen yok olmuş oldu. Her ne kadar Lavoisier'den sıklıkla söz edilse de her iki adam da gerçekten farklı şekillerde çalıştılar ve bu kimya devrimini birlikte gerçekleştirdiler. Bir şekilde birbirlerine ihtiyaçları vardı. Bilim için bu iki türdeki bilim adamına da ihtiyacınız vardır değil mi? Hem düzeni kusursuz bir şekilde sağlayanlara hem de risk alıp düşünen ve keşiflere kapılarını açanlara. Priestley ve Lavoisier'in açtıkları kapılardan biri eski bir soruyu alaşağı etmişti. Dünya neden meydana gelmiştir? Artık düşünülebilen her kaya çeşidi de dahil keşfedilmemiş tüm elementlerin oksijenle eriyebildiği ortaya çıkmıştı.
İnsanlar oksijeni diğer maddelerden ayırırsa, kalanın herkesin bilmesi gereken kayıp elementlerden biri olduğunu anlarlar. Pek çok şeyi birbirine bağlayan oksijeni çıkardığınızda kaç element daha bulabilirdiniz? Lavoisier'in ilk ders kitabı tarihte ilk kez modern 33 basit cisim elementinden oluşuyordu. Bazıları ışık ve sıcaklık içerirken sonradan bunların element olmadıkları tespit edildi. Ama bu diğer kimyagerlerin mücadelelerinin başlamasına neden oldu. Artık bunları nasıl ayarlayacaklarını biliyorlardı ve kimyagerler sormaya başladı. Elementler nedir? Bu soru daha önce de asla bu şekilde sorulmamıştı. Yani oksijenin keşfi gerçekten de yeni elementler için dünya çapında bir yarış başlatmıştı. Dünyanın her yerindeki kimyagerler ve amatör koleksiyoncular Lavoisier'in bu mücadelesine 15 yeni element bularak karşılık verdiler. İsveç'ten Meksika'ya, Connecticut'tan Sibirya'ya icatlar gelmeye devam etti. Bazen yılda 4 tane ve bazı şeyler bir kimyagere başarıdan çok yeni bir element olarak karşılığını verdi. Pekala, Lavoisier zamanının en büyük ustalarından biri hem de. Evet. Bunlardan biri kimyadan önce yakaladıkları bu avla ta İngiltere'ye ulaşacaktı. Ve çılgın filolojist düşüncelerine rağmen ha? Yeteneklerine oldukça şaşırdığım genç adamların içinde bir tanesi dikkatimi çekmişti. Daha 21 yaşında bile değildi ve 18 aydan beri kimya ile uğraşıyordu. Ama herkesi sollayan üstün bir yetenekti. Genç, her şeye karşı yeni olan bu kimyagerin adı Dave'di. Humphrey Davy, at arabasıyla Londra'dan bir haftada gidilen Penzance köyünden sıradan bir ağaç oymacısının oğluydu. Penzance, İngiltere'nin güneybatı kısmında yer almaktadır. Ve kimilerine göre Londra'nın ve oradaki enstitülerin etkisi altında vahşi batı gibi kalmıştır. Babası öldüğünde genç Humphrey 16 yaşındaydı. Okulu bırakıp ailesini desteklemek için eczacı çırağı olarak çalışmaya başladı. Ama asla öğrenme aşkını kaybetmedi. Aslında kendini eğitmeye hep devam etti. Dave'in babasının öldüğü yıl, Lavoisier kimyadaki temel tezler kitabını yayınladı. Genç Davy bunu basıldığı dil olan Fransızca okudu. O tarihten itibaren defter tutmaya başladı. Bu bir tür entelektüel patlama oldu. Simyanın enkazından kimya yükselmişti. Ve onu tek sınırlayan şey filogistindi. Ama Black, Presley ve Lavoisier'in icatlarından sonra özgürlüğüne kavuştu. Dave hemen deneyler yapmaya başladı. Ve yaptığı şeylerden biri de Lavoisier ısı teorisine saldırmaktı. Lavoisier bunun kalori adı verilen bir madde olduğunu söyledi. Ama Denny buna inanmadı. Dave bu büyük adamı yenebileceğini düşündü. Isının hareket partikülü olduğunu düşünüyordu. Ve bunu iki buz parçasını ovarak kanıtlayabileceğini düşündü. Böylece oradan hiçbir ısı gelmeyecekti. Buzların erimesini sağlayan düpedüz sürtünmeydi. İşte olan buydu. O ve yaşıtlarına göre bu ikna edici bir deneydi. Davy'nin ilk yazılı çalışması onu İngiliz Hareket Merkezi olan Bristol'deki Havacılık Enstitüsü'ne göndermeye çoktan yetecekti. Böylece Penzangetto'daki evi terk edip bu yeni enstitünün asistanı ve müdürü olacaktı. Tanrı aşkına daha 19 yaşındaydı. Enstitü, Priestley ve diğerlerinin buldukları gazların çeşitli hastalıkları tedavi etmesi ümidiyle kurulmuştu. Davy'nin işi ise gazları üretip onları test etmek. Gazdan yalnızca 3 nefes çektim. İlki bir uyuşma hissi yarattı. Denediği gazlardan biri muhtemelen karbon monoksitti. Şimdilerde otomobil egzozlarının salgıladığı zehirli gaz. Ne olduğunu tam olarak bilmiyordu ama yapmıştı. Ve her şeyi kendi test ediyordu. Umursamazdı ama aynı zamanda da çok cesurdu. Hayatını kurban ediyormuş gibi davranıyordu. Sanki yedekte 2-3 tane daha varmış gibi. Bazı günler onu ertesi sabah canlı görüp göremeyeceğinden şüpheleniyordum. Sonrasında nabzını kontrol ediyor ve "Bugün öleceğimi sanmıyorum," diyordu. 48 saat hastalanıyordu ama sonrasında iyileşiyordu. Pek çok kez neredeyse kendini öldürüyordu. Kariyer yapmanız gerekiyorsa
ve sosyal olarak alt bir sınıftan geliyorsanız gitmeniz gereken uzun bir yol vardır. Neden bu yolda daha hızlı ilerlemek için bazı riskleri almayasınız ki? En tepedeki Davy'nin aklında bilimin zirvesine çıkmak vardı. Bristol defterlerinden birine kendi adının karşısına tüm zamanların en ünlü İngiliz bilim adamı yazmıştı. Newton ve Davy. Yani Newton'la birlikte bilim yapacaklarını hissediyordu. Bu tam bir küstahlık değildi. Bu muazzam bir sürüştü ve o bir şekilde Newton'un kimyasında yer alacağına inanıyordu. Asla çekinmiyorum. Büyük usta da hatalar yaptı. Anlaşıldı mı? Tüm hayatı bu yöne doğruydu. Newton ve Davy. Davy, Bristol'de romantik çağı anlatacak bir grup edebiyatçı buldu. Bu gruba Joseph Cuttle, şair Robert Southey ve Samuel Taylor Coleridge de dahildi. Kalori dediği şey bu muydu? Kesinlikle, evet. Bristol'daki bu gruba bakarak tuhafıma giden şeylerden biri yazarlar, şairler ve bilim adamları arasında boşluk olmamasıydı. Buzun sürtünmeyle eridiğini keşfedebiliriz. Bunda sorun yok. Baksana Dave, buzun odanın sıcaklığından erimediğinden emin misin? Bu çok güzel bir soruydu aslında ve cevap vermeye de hazırım. Her akşam dışarı çıkıyor, birbirlerine mektup yazıyor ve birlikte yürüyüşe çıkıyorlardı. Gelecekleri olan genç adamlardı. Bu sıra dışı bir gruptu. Bu romantik şairler Davy'de kibar bir ruh buluyordu. Buzu sürtünme noktasında çektiğinizde donuyor. Doğa konusundaki meraklarını paylaşan, onun gizemlerini ortaya çıkarmak için can atan bir bilim adamıydı. Isı partiküllerin hareketinden ortaya çıkmalı. Orada bir enerji, esneklik var. Kafasında tüm konuları kavrayıp analiz edebiliyor. Düşünceler ayağının altındaki çim gibi çıkıveriyor. Davy araştırmasının başlarında tıbbi bir uzmanın uyardığı feci hastalıklara neden olan bir gaz üretti. Ama yine de denedi. Bu akşam azot oksidi denedim ve bu beni çok heyecanlandırdı. Ve şimdiye kadar eğlenmediğim kadar çok eğlendim. Etrafındaki eşyalar dönüyordu. Ve daha net duyuyordum. Bazen buna ayağımla tempo tutarak, bazen dans ederek ve bazen de kahkahalar atarak tepki verdim. Bu keşfettiği şey etrafta duyulunca buhar motorunun kaşifi James Watt'tan kralın doktoruna kadar herkes Davy'den gülme gazından istediler. Coleridge ve Satie bu gazdan birkaç nefes aldılar. Bu romantik çağa çok uyan bir şeydi. Tamamen yeni bir zevk keşfetmişti. Bu sizi güldürüyor ve tüm parmak uçlarınızı uyuşturuyor. Uyuşturucuyla ortaya çıkan bariz bir pervasızlık vardı. Neden bilincinizi genişletemiyordunuz? Sizi güçlü ve mutlu kılıyordu. Harika bir mutluluk. Kusursuz bir hava yastığı. Bu akşam daha fazla alacağım. Davy tüm deneklerinden hissettiklerini yazmalarını istedi. Azot asidini ilk denediğimde kanımda bir sıcaklık ve güzel bir şey hissettim. Bu tıpkı karlı bir yerden çıkıp sıcak bir odaya girmek gibi bir şeydi. Ve hiç hareket etme arzum yoktu. Sadece bana bakanlara gülüyordum. Davy bunları ilk yayımladığı gerçek kitabına yazdı. Ama kitabı bitirir bitirmez Davy'nin dikkati bilimin temellerini sarsacak yeni bir keşfe odaklandı. 1800 yılında Alessandro Volta adında bir İtalyan elektrik için yeni bir kaynak bulduğunu ilan etti. Bundan sonra elektriğin tüm kaynakları yapılması zor olan ve Priestley'in kullandığı elektrostatik aygıtları kullanarak aydınlatma yapılacaktı. Vuruşların ve kıvılcımların etkileri muhteşemdi. Ama sürekli enerjiyi yakalayamıyordunuz.
Bunu nasıl yapıyorsun? Volta'nın yaptığı şey, elektriği durağan bir şey haline, yani elektrik akımı haline getirebilecekti. Volta'nın aygıtı inanılmaz basitti. Kalay ve bakırdan oluşan diskler münavebeli olarak kartonlarla ayrılmış ve tuzlu suya batırılmıştı. Bu elektrik piliydi. İlk pil bilim dünyasını gerçekten heyecanlandıracaktı. Bu pille şimdiye kadar yapılması imkansız olan pek çok deneyi gerçekleştirebilirdiniz. Ve bu deneyler derhal yapıldı. Volta'nın keşfini duyduktan birkaç hafta sonra iki İngiliz bilim adamı buradaki suyu ayıran Şii pili iki elementi bölmek için kullandılar. Hidrojen ve oksijen. Elektrik akımı bir şekilde suyu iki bileşene ayırıyordu. Daha da enteresan olan, hidrojenin negatif elektrotları bu tarafa çekerken, oksijenin pozitif elektrotları bu tarafa çekiyor olmasıydı. Neden bu iki element farklı elektrik güçlerini çekiyordu acaba? Kafası karışan Davy, gazlar üstündeki deneylerini bir kenara bırakıp bir pil yaptı ve kendi deneylerini yapmaya başladı. Ve bu Dave'in hayatının en büyük takibi haline gelmişti. Bu elektrik akımı ne işe yarıyor olabilirdi? Volta bize doğanın gizli yerlerini açmamız için bir anahtar verdi. Bu keşfe kadar aletlerimiz kısıtlıydı. Artık kimyanın imkanları sınırsız görünüyordu. Bu keşfedilmemiş bir ülke gibiydi. Sözün kenti. Davy fırsatı yakalayıp bu ülkeyi keşfetmeye başladı. Azotoksit üzerine yazdığı kitap, kendilerine kimya laboratuvarı müdürü arayan Londra'daki Saray Enstitüsü'nün dikkatini çekmeyi başarmıştı bile. Bu kitap burada Londra'da Saray Enstitüsü'nde okunduğunda büyük bir etki yarattı. Çok açıktı. Ölçülmüştü. Bilimin akaryakıtıydı ve bu adamı almalıyız diye düşündüler. Daha henüz 22 yaşında olan Davy, insan gücünün sıcak yatağı adı verdiği şehre gitmek için 1801'de Bristol'den ayrıldı. Dave geldiğinde patronları onu biraz kaba ve genç bulmuş gibi görünüyorlardı. Ama doğal olan etkili konuşması sonunda galip gelip onları etkilemiş olmalı. Enstitünün önerdiği işlerden biri, Londra'nın elit kesiminin dikkatini bilime çekmek için simülasyonlu konferanslar vermekti. Bu amaç uğruna enstitünün Albemarle Caddesi'nde bir tiyatro kuruldu. Davy orada asistan konuşmacı olarak işe başladı. Burada patronuna gülme gazı vererek yardım ettiği görüldü. Ama seyircilerin ürkmesi ve enstitünün bayrakları indirmesiyle Davy kısa zamanda bir üst göreve getirildi. Hiçbir şey insan aklına böyle zarar vermedi. Bu fırsatı en iyi şekilde kullanmak için konuşmalarını doğaçlama gibi göstermeye çalıştı. Doğanın hiçbir gizeminin kalmadığını düşünecek kadar. Asistanlarının önünde müsveddeleri okuyor ve işe yarayıp yaramadığına bakıyordu. Kim doğanın içindeki sırları çözmek istemez ki? Ya da gizli operasyonların aslını öğrenmeyi. Kim istemez? Davy konuşmaya başladığında seyirciler de ilgilenmeye başlıyorlardı. İnsan bilim için çok şey yapmıştır. Ama daha yapılacaklar da var. Konferans günü geldiğinde içeride birçok seyirci vardı. Science has done much for man, but it is capable of doing still more. Ortalıkta döküleni yalamaya meraklı çok fazla insan vardı. Londra'da başka yerlerde de halka konuşma yapan kimyagerler vardı ama hiçbiri Davy'nin eline su dökemezdi. Parlak gözlerini doğrudan seyircilere dikiyordu ki seyirciler hipnotize olabilsin. Bir gece öncesinde asistanlarıyla denediği parlak deneyler yapıyordu. Bunlar da daima işe yarıyordu. İnsanlar nefeslerini tutup izliyor, gülümsüyor ve gösterinin sonunda alkışlıyorlardı. Çok zekice bir şeydi.
Bu konferanslar oldukça popüler hale geldi. Saray Enstitüsü'nün önünde trafik sıkışıklıkları oluyordu. Albemarle Caddesi Londra'nın ilk tek yönü caddesi haline gelmişti. Çünkü pek çok at arabası onu dinlemeye gelenleri getiriyordu. Gençti, yakışıklıydı, dilbazdı ve seyircilerin arasında pek çok genç bayan da vardı. Hepsi ön sıralarda not alıyorlardı. Ama Davy'nin her kelimesini not ediyorlardı. Saray Enstitüsü'nün arşivinde sıklıkla takma adla imzalanmış bu küçük aşk mektupları ve ona yazılan şiirler vardır. Kadın hayranlarından biri o gözler sonsuza dek parlayacak kadar güzel yazılı bir notla onu akşam yemeğine davet etti. Yaklaşık 400 ya da 500 seyircim oluyor. Çoğu yüksek seviyede ve sanırım bazıları devamlı olarak kimyaya merak sarıyor. Bilimin bu dalı günümüzün modası haline geliyor. Davy'nin konferansçı ve göstericiliği ona varlık, ödüller ve övgü getirdi. Ama giderek sabırsızlanıyordu. Konferans vererek kimyanın yeni Newton'u asla olamazdı. 1806'da adını yeterince duyurmuştu ve işinin Saray Enstitüsü tarafından gerçekten desteklendiğini biliyordu. Artık doğru, 5-6 yıldır sizin işinizi yapıyorum, artık kendi işimi yapacağım diyebilirdi. Bir organizasyon için direkt olarak Newton'dan gelen bir davetiye yaptıklarını göstermek için harika bir fırsattı. Ondan Saray Enstitüsü yerine saray topluluğuna, dünyanın en üst bilim grubuna konferans verecekti. Önemli ölçüde orijinal bilim üretmeye ihtiyacı vardı. Davy, aklındaki hedefle Bristol'den döndüğünden beri konuları kontrol etti. Elektrik. Şimdiye kadar elektriğin en güçlü formuyla çalıştık. Yıldırım. Ama belki de yeryüzündeki sessiz ve yavaş olan operasyonları daha önemliydi. Davy ilk deneylerinden itibaren elektrik akımının suyu oluşturan hidrojen ve oksijeni ayırabileceğini öğrenmişti. Pili bir şeylerin bağını çözüp hangi elementlerden oluştuklarını bulmak için kullanabilirsiniz. Bu Davy'ye bir fikir vermişti. Daha büyük bir pil kullanarak kırılmaları zor olan daha büyük şeyleri ayırabilir miydi? Bu yeni bir elektrik kaynağıyla yapabileceğiniz bir şeydir. Eğer küçük bir pil küçük etki yaratıyorsa daha büyük bir pille daha güçlü bir etkiye ulaşabilirsiniz. Davy deneyinin hedefi olarak potasyum hidroksiti seçmişti. Ağaç küllerinin içinden çıkarılan maddeyi alıp bir kaba koydu. Kimyagerler uzun süredir bunun içinde keşfedilmemiş bir element olduğundan şüpheleniyordu ama hiçbiri onu parçalayıp basit bir nesne haline getirememişti. Bir şekilde ona yük bindirirseniz içinden doğal olarak bir şey elde edebilirsiniz. Böylelikle Dave çok büyük bir pil inşa etti. Çünkü potasyum hidratın bileşenlere ayrılıp elementlerine dönüp dönemeyeceğini merak ediyordu. Davy bilimsel deneyleri için Saray Enstitüsü'nün kaynaklarını kullanabiliyordu ki bu daha önce hiç enstitü kurucularının dikkatini de çekmemişti. Ama çalışmaya başladığında saray topluluğuna vereceği konferans için bir ayı kalmıştı. Başlayabilir miyiz? Umursamaz davranmaya karar vermişti ama gerçekten de fazla vakti yoktu. Bu yeni pil potasyum hidratın içindekileri çıkarmaya yetecek kadar büyük müydü? Son sürat çalışarak bu gücü oluşturmanın yollarını arıyordu. Davy önce potasyum hidratı karıştırıp bir akım oluşturmaya çalıştı. Bunun tüm yaptığı suyu hidrojen ve oksijene bölmekti. Bir şey görüyor musun? Potasyum hidrat etkisiz hale gelmişti. Daha sonra potasyum hidratı kuruttu. Ama yine bir şey olmadı. Sonunda elektrik vermeden kuru potasyum hidratı nemlendirdi. Kuru potasyum hidrat elektriği iletmiyordu. Ama biraz su ilave edince ve daha güçlü bir elektrik akımı uygulayınca kısa sürede etkili hareketi gözlemledim. Şiddetli bir köpürme ve köpükler meydana geldi. Parlayan, parlak köpüklerle ışıldıyordu. İnanılmazdı. Cıvaya çok benzeyen küçük bir parıltı vardı. Ve bazıları da patlayıp parlak bir alev gibi yanıyordu. Sonra bu baloncukların
aradığım madde olduklarını fark ettim. Bu gerçekten de yeni bir elementti. Hayatın en acımasız elementlerinden biri olan potasyumdu. Ve bunu bulmuştu. Aynı zamanda Dave'in kuzeni olan genç Edmund'un bununla ilgili çok güzel bir tarifi vardı. Profesör tekrar çocuk oldu. Potasyum hidrat kabuğundan çıkan ve ateşe yakalanan o küçük potasyum baloncuklarını gördük. Neşesini gizlemedi. Bu kendini toplayıp deneye devam etmesinden kısa bir süre önceydi. Bu büyük deneyin etkinliğini hissedersiniz. Bir şeyleri baskı altında yapmak, ne olacağını, o şeyin patlayacağını net olarak bilememek ve sonrasında aniden onun kendini göstermesi. Potasyum ve oksijen atomları kararlı bir şekilde birleşmişlerdi. Ve sudaki hidrojen ve oksijen gibi elektrik akımıyla ayrılabilirlerdi. Davy ertesi gün aynı şeyi sudkostikte ya da küllü suda deneyip yeni bir elementi yani sodyumu buldu. Bu iki yeni element çok yumuşaktı ve bıçakla bile kesilebiliyordu. Oksijenle birleşmeye can atıyorlardı ve Davy'ye bir sonraki konferans için harika bir gösteri yapacaklardı. Davy, elektriği yeni elementlerin araştırılmasında güçlü bir alet haline getirmişti. Potasyum ve sodyumu keşfettikten sonraki yıl bu pili 4 başka elementi izole etmek için de kullandı. Avrupa'nın her yerindeki kimyagerler bu tekniği benimsedi ve çok daha fazla yeni element bulup gönderdiler. Bazen bilimin ilerlemesi düşünsel gücümüzden çok daha uzaklaştığımız araçlara bağlıdır. Bilgiyi yeni bir enstrümandan daha fazla hiçbir şey daha çok ilerletemez. Çok kısa bir sürede yeni keşiflerin heyecanı kadar Davy'nin kimyanın sorularına verdiği cevaplar da olağanüstü ses getirdi. Maddenin partikülleri bir şekilde birleşerek molekülleri oluşturuyorlardı. Ve bunları birleştiren şeyin ne olduğu büyük bir merak konusuydu. Davy'nin aklına aslında çok büyük bir fikir geldi. Eğer elektrik, su, soda, potas gibi şeylerin atomlarını ayırabiliyorsa, bu atomları eski hallerine getirmek için de kullanılabilir miydi? Elektrik maddenin ana özelliklerinden miydi? Belki de bağlayan artı ve eksi yönleriyle elektrik olabilirdi. Her durumda her maddenin iki zıt elektrik durumuna sahip olduğunu biliyoruz. Belki de bu yüzden birbirlerini çekiyorlardır. Yani zıt çekimden. Bence bu tam olarak böyle. Nasıl Newton fiziğinde yer çekimi yer alıyorsa, elektrik de kimyada bu tür bir rol oynayabilirdi. Kendini bir şekilde Newton'la aynı gördüğünü hatırlayın. O da kimyagerlerin Newton'u olacaktı. Ve bir yönden de bunu başardı. 18. yüzyılda daha çok salon numaralarında kullanıldı. İnsanların saçlarını dikmek, kağıtları çekmek gibi şeylerde. Dave, elektriğin maddenin temel yönlerinden biri olduğunu gösterdi. Elektrik bizi bir arada tutan şeydir. Maddeyi oluşturan, partikülleri yapıştıran şey odur. Ve bu nedenle bir kenarda durmak yerine elektrik bilimin önemli merkezlerinden biri olacaktı. Bilim adamlarının elektriğin rolünü tespit etmeleri bir yıldan daha fazla sürdü. Ama Davy'den sonra maddenin gizemini çözmekte kullanılacak en önemli anahtar olduğundan şüphe yoktu. Önde gelen bilim insanları hakkındaki videoları izlemek ve element arayışı ile ilgili daha fazla bilgi için pbc.org/Master of Matter adresini ziyaret edin. Maddenin gizemi. Elementlerin izinde belgeselini DVD'de izleyebilirsiniz. Sipariş için shop.pbc.org adresini ziyaret edin ya da 1-800 Play-PBC'yi arayın.